Geldik şimdi günün en güzel saatine. Tülin ablamla örgü kısmına. Şimdi nasılsın bugün? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Bir şey diyeceğim, ben artık yemeklerden biraz sana da mı acaba aşağı getirsem diyorum. Böyle bir tatsak mı bazen? Tatalım. O da olabilir. Değil mi? Ya da bir gün seni alacağım artık mutfağa. Hadi bakalım. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün böyle heyecanlı bir iplik, beni çok heyecanlandıran bir iplikle Evet. çalışmalar yapacağız. Çünkü el örgüsüne ciddi anlamda fark katan bir çalışma bu. Bu çalışmayı da hanımlarla böyle senin programında paylaşıyor olmak bana ayrı bir heyecan ve gurur veriyor. Çünkü alışık olmadığımız bir iplik. İnsanlar el örgüsü deyince aklına hemen şiş ve tığ geliyor. Öyle değil mi? Evet. Şişle, tığla ben yapamıyorum, öremiyorum. Ya bitti. Artık yapamıyorum, öremiyorum. El örgüsü bilmiyorum. Bahane yok yani. Bahane yok. Hepsi bitti. Bu kış artık hepimiz öreceğiz. Hadi bakalım. Düşünsene anne adayları hamile. Aa evet, ne kadar güzel olur Bebeğine çocuklar için. hiçbir şey yapamıyor. El örgüsü bilmediği için hiçbir şey yapamıyor. Sen yaptın mı anne? Ben yapmadım. İtiraf Evet, ediyorum, ya. ben yapmadım. Çünkü merakım var ama çok becerikli olduğumu düşünmüyorum açıkçası. İstemez miydin bebeğine ben ördüm bunu, bebeğim için İsterim ben ya. yaptım bu battaniyeyi İstemez miyim tabii demeyi? ki. Bir de İstemez. battaniye çok kullanılan bir şey. Çok gerçekten. normal bir şey. Evet, bu anlamda artık el örgüsü bilmeyen anne ve anne adayları artık örebilecek. El örgüsüyle böyle kısa sürede battaniyeler örebilecek. Şimdi biz bugün için yine bu çalışmayı aldık. İlk programımızda birazcık bahsetmiştik. Birazcık Bugün biraz daha bahsetmiştik. çok yer ayıracağız. Belki kaçıranlar vardır. Vardır. Sen onlar için istersen gene bir anlat bize nasıl olduğunu. bu Tabii ipliğin. anlatacağım. Şimdi farklı bir iplik, bilinmeyen bir iplik, dizaynı da bilinmeyen bir iplik, şişle örülmeyeceği için ilmekleri hazırlanmış. Böyle hepsi hazır. Biz bu ilmekleri geçirerek örgüler yapabileceğiz. Fakat şöyle düşünmeliyiz. Yani bu iplik sınırlı bir iplik. Ne yapabiliriz? Birkaç tane mi teknik yaparız? Öyle değil. O yüzden biz bunu çok çalışacağız ve her şey yapacağız. Sadece bebek battaniyesi değil. O kadar çok çalışma yapacağız ki bu iplikle ve farklı teknikler uygulayacağız. Farkındaysan Evet, burada başka bir bu desen var Evet. battaniyede. dokumuz çok farklı. Böyle değişik dizaynlar yapabilecekler, değişik dokular yapabilecekler, çalışabilecekler. Bugün burgu çalışmasını göstereceğiz hanımlara. Gene battaniyede vurguyu göstereceğiz. Battaniyede burgu göstereceğiz ama bu tekniği alır, başka şeyler yapar. İlerleyen günlerde başka çalışmalar da yapacağız. Orada kullanır. Önemli olan bizim burada bu iplikle gösterebileceğimiz teknikleri öğrenmek. Şimdi bir battaniye için biz şöyle açalım istersen. Açalım Tülin ablacığım. 5 gösterelim. yumak kullanıyoruz Pelin'ciğim. 5 yumak. Yani bebeklere uygun ölçü aslında bu değil, biz 5 yumak diyoruz. Tabii. Ama daha büyük kendinize de yapmış olabilirsiniz bu arada. İlla da bebek Tabii, için tabii, değil. zaten. O kadar güzel, mesela ben bir tane de kendime istiyorum sanki böyle hani böyle salonda televizyon koltuğun orada köşede Değil mi? duruyor böyle biraz sıkış oyunlar var, şöyle atarsın. Evet. Öyle de bir battaniye bu. Çok da güzel olur. Şimdi hemen burada ben hanımların sorularını duyar gibi oluyorum. Diyecekler ki peki tek kişilik yatağı ne kadar yapacağız? Ha, bir de öyle bir şey var 2 kişilik tabii. battaniye ne kadar yapacağız? Hemen tutar mısın? Tuttum. Tek kişilik yataklarını şöyle ölçecekler. Ha böyle. Ne kadar Aa, istiyorlarsa, ne kadar kolay ölçmek. ne kadar kolay Evet. değil mi? Ne kadar istiyorlarsa buradan hemen başlayacaklar geçirmeye. İlmeği alacaklar, geçirmeye başlayacaklar. Ölçüyü böyle alacaklar. Eğer daha küçük yapmak isterseniz Daha atıyorum bu küçük, kadar, evet, buradan o başlayacağız. kadar. Aynen, şimdi bunu da söyledik çünkü biz bu soruyu doğru alacağız. söylüyorsun, Ben evet. eminim. Bir battaniye için biz 50 ilmek kullanacağız Pelin. 50 ilmek. 50 ilmek. 50 ilmek. Bebek battaniyesi Bebek boyutundan battaniyesi bahsediyoruz için şu an, sayacağız 50 ilmek. Fakat burada o kadar çok süremiz olmadığı için 50 ilmek üzerinden ilerleyemeyiz, gösteremeyiz. Şöyle ben küçük ebatta başlayacağım, yapımını göstereceğim. Yine ipliği açtığımızda şuraya çok dikkat etmeliyiz. İpliğin başı. yanında evet şöyle bir mesafe varsa 2 santime kadar bu böyle kalıyor. Ama yoksa sıfır noktasındaysa biz bunu makasla açıp böyle bir O hale getireceğiz. getireceğiz. Şimdi başlayalım. Bizim bunlar el örgüsünde şişte attığımız ilmekler. Öyle düşüneceğiz. Mantık bu. Bizi hazır hale getirmiş aslında. Hazır getirilmiş. Yarısı örülmüş bir iplik. Burada bir de gelen ipimiz var. Yumaktan gelen ipimiz. Yumaktan gelen ipimizin ilk ilmeğini alıyoruz. Arkadan tutarak elimizdeki ilmeğin içerisinden geçirip yukarı çekiyoruz. Sola doğru gidiyoruz. Sola doğru mi? gidiyoruz. Ama sağa doğru da geleceğiz. Düşünün nasıl bir şey yapacağız acaba? Evet, dedik ya artık el örgüsünde devrim anlamında bir iplik kullanıyoruz. Şimdi bunu alacağız. Yine arkadan öne geçireceğiz, yukarı çekeceğiz.
Sıradakini alacağız. Arkadan öne geçireceğiz. Yukarı çekeceğiz. Yine sıradakini alacağız. Arkadan öne geçireceğiz. Yukarı çekeceğiz. Bunları tam çekeceğiz. Ben de yapayım mı? Tabii. Ne Vallahi, kadar güzel olur. Bir dakika. Çok Yapabilir mutlu- miyim acaba? Çok Bir şey Şuradan var. başla istersen. Sen de Burcu'dan Ha direkt başla. sıfırdan mı? Ay nasıl başlayacağım? Bir Tamam dakika. çok güzel oldu. Bak orada da Ha ucu bak var. mesela burada uç yok. Bunu kesmemiz lazım. Bize başta şu lazım. Bu önemli. Hı. Şimdi şöyle bu kadar başlayabilirsin. Bana diyorsun ki çek. Alalım, şunu Tamam alalım. aldım. Şimdi geçirmeye baş. Çok güzel. Bu kadar. Yukarı Çözdüm. çekiyoruz. Yukarı Tamam. çekiyorsun. Şimdi sıradakini alıyoruz. Şimdi sıradaki derken hangisi Şu. mesela? Bu gelenden. Ha. Gelen ipin alıyoruz. Gelen ipte tabii sıradaki Bir ikinciyi. dakika dur. Karıştı işler. Şu Ha. ikinciyi alıyoruz. İkinciyi alıyorum. Yanındakine geçiriyoruz. Yanındakine. Arkadan. Şuna. Evet ona. Arkadan. Şuna geçeceğim. İkinciye. Tamam. Geçiriyoruz. Tamam. O Şimdi kadar yumuşak mı? İnsan elinden kayıveriyor. Puf puf şimdi ya. bunu alıyoruz. Aha. Şöyle göstereyim bir saniye. Onu da göster. Şimdi sıradakini alıyoruz. Yine yanındakine yine bunu geçiriyoruz. geçiriyoruz. Böyle böyle bir şey Evet. oluşturacağız. Yine sıradakini alıyoruz. Yine Sıradaki yanındakini. hangisi? Geleni. Hep geleni geçiriyorsun. Gelen. İpten geleni. Masanın üzerine şöyle al istersen. Ha şöyle mi göstereyim? Tamam. Şöyle yerde yap. Bu çalışma masanın üzerinde de yapılabilir. Bence benim daha vaktim var. Yok. Hadi bakalım. Şimdi sırayla şöyle. Evet çekelim. Çektim. Şimdi sıradan geleni. Evet. Şunu. Onu geçireceksin. Bunun içinden. Evet. Şimdi sıradan geleni masanın Böyle üzerinde çektim. daha da rahat olacak. Masanın üstünde daha Pelin, rahat oluyor, Değil mi? evet. Daha rahat oldu. Gözüküyor Peki. çünkü yaptığın Ben ilmekler. çok alışık olduğum için elde yaptım ama Benim gibi ama yeni başlayanlar için ama şimdi daha kolay oldu evet. daha kolay oldu. Böyle yaptım. Aynen. İşte Şimdi- böyle karıştırıyorsanız masanın üstüne yapın ama. Masanın üzerine. Şöyle peki onu da gösterelim. Masanın üzerinde de şöyle çalışabilirsiniz. Mesela bu örneğimiz bükerek yapılan bir örnek. Şöyle şimdi bükmeyi göstereceğiz dedik. İlmeğimizi sola büküyoruz. Sola doğru. Sola doğru büküyoruz. Arkadan gelen ilmeği içinden geçiriyoruz. Ha içinden geçti. Yine olan ilmeğimizi sola büküyoruz. Arkadan gelen ilmeğimizi içinden geçiriyoruz. Var olan ilmeğimizi sola büküyoruz. Arkadan gelen ilmeğimizi içinden geçiriyoruz arkadan. Böyle ilmeklerimizi bükerek çalışıyoruz burada. Onun sonucunda aslında şu bizim bugün gösterdiğimiz battaniye yapmış Evet, olacağız. O bugün bükme gösterdiğimiz battaniye yapmış olacağız. Böyle bükerek çalışıyoruz. Şimdi şurada yerde göstereceğim. Daha rahat anlaşılacak. Solda bitti. tekniğiyle. Bitti. Şimdi solda yine ipimizi büküyoruz. Sola büküyoruz. Arkadaki ilmeği içinden geçirerek yukarı çekiyoruz. Yine ilmeğimizi sola büküyoruz. Arkadaki ilmeğimizi içinden geçiriyoruz, yukarı çekiyoruz. Buradan böyle geliyoruz. Örgüyü çevirmiyoruz. Örgü hep böyle kalacak. O önemli değil mi? Sağdan sola, soldan sağa geleceğiz. Yine büküyoruz. Arkadan gelen ipi içinden geçirip yukarı çekiyoruz. Sadece yaptığımız ilmekleri bükmek. Büküyoruz ve geçiriyoruz. Şimdi bu yerde yapılması istenirse böyle masa üzerinde de yapılabilir. Yastık üzerinde de yapılabilir. Yastık böyle Kaymasın diye böyle daha rahat olabilir o da. Evet, yastık üzerinde de yapılabilir. Bu ilmekler hiçbir şekilde aşağıya kaymaz. İpliğimiz çok yumuşacık ama ilmekler hiçbir şekilde kendisini bırakıp Bırakmıyor. aşağıya inmez. İnmez. Şimdi şöyle birazcık yapayım ben. Sonra Bu arada bir şey de sormak istiyorum. Mesela bu nasıl yıkanıyor, ütü istiyor mu, temizliği nasıl? Bunlar da çok önemli detaylar. Sonuçta mesela Güzel. bebek için yaptığımızda da güzel. hanımların bunu bilmesi lazım Bilmesi annelerin. lazım, onu da söyleyelim. Şimdi şöyle bir başa gelelim. Yıkama Pelin'cim 30-40 derece. 30-40 derecede biz bu battaniyeleri rahatlıkla yıkayabiliriz. Yine kurutucu böyle tamburlu kurutucularda kurutabiliriz. Kurtabiliriz. Hı hı. Fakat mandalla asmamalıyız. Ha. Bunu hiçbir el örgüsüne yapmamalıyız. Mandalla asılmayacak. Mandalla O zaman tabii şey asılmayacak. de değişebilir. Tabii uzar, uçları uzar. Böyle atmakta fayda var. Çok çabuk kurur İkiye aslında böyle bölünebilir, şeyler. böyle katlayarak zemin üzerinde kurutulabilir. Ütü kesinlikle tabii yapmamalıyız. Ütü yapmıyoruz. gerektirmeyen bir ürün. Bunu böyle örerek, bükerek başa geliyoruz. Şimdi geldik, bitti. 5 yumak ördük, battaniyemiz bitti. Şimdi kapatacağız. Kapamayı da gösterelim. Gelen ipliği bırakıyoruz. Bu taraftan değil, bu taraftan kapatacağız. İlmeğimizin ikinci ilmeğin üzerinden birinci ilmeği geçiriyoruz ve kapatıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Soldan sağa doğru gideceğiz bu sefer. de. El örgüsündeki kapatma mantığının aynısı. Böyle kapatıyoruz. Çok kolay. Çok kısa sürede bitebilecek bir battaniye. Yani 2 saatte bir bebek battaniyesi bitirebilmek artık Ay ne güzel. Vallahi süper. hayal gibiydi. Fakat gerçek oldu. Çok
beğeneceklerini umut ediyorum. Evet, böyle kapattık. Şimdi şu kapanışı da gösterelim. Son ilmeği kesiyoruz. Gene kestik. Kapatıyoruz. Şöyle alıyoruz ipimizi. Son ilmeğin içinden geçiriyoruz, çekiyoruz. Arkadan böyle bunu göstermeden birkaç tane yürütüyoruz. Arada o kaybolmuş oluyor. Kaybolmuş aslında uç oluyor. tarafı. Sonra da kesiyoruz. 5 yumakla böyle battaniyemizi bitiriyoruz. Şimdi tabii 5 yumak dedik de 50 ilmekle bu 4 yumak. Daha önce gösterdiğimiz battaniyeler 5 yumak. Anladım. Burada Bu- ilmek şekli de farklı olduğu Burada için değil ilmek mi? şekli farklı olduğu için dikeyde daha uzun oluyor ilmekler ve 4 yumak bize bir kare battaniye için yetiyor. Diğer battaniyeler için biz 5 yumak kullanıyoruz. Şimdi Pelin'cim tabii bu ipliklerin bir de böyle süslü olanları var. Süslü olanları da ördüğümüzde dizaynlar böyle süsler battaniyeyi süsleyecek. Aynı yaptığımız tekniği böyle Bu döndürerek. ipin kendisinde var zaten bu Kendisinde renkler. var. Süsün ne tarafına gelmesini istiyorsak o tarafa Ha. döndüreceğiz. Aynı şekilde bükeceğiz ve öreceğiz. Şimdi diyelim ki ipimiz bitti. Hadi burada ipin bitince ne yapılacağını gösterelim. Şöyle sökülmesini de göstereyim. Çok kolay. Ha, evet. Çektiğimizde sökebiliriz. Tabii kapattığımızda sorun yok. Şimdi burada ipimiz bitsin. İpimiz bitti diyelim. Bu da değişik bir iplik dizaynı olduğu için söylememiz gereken bir Öbür iple birleştirmeye önemli bir göstereceğiz şimdi. fikir, evet. Şimdi bu iki ipliği uçlarını normal bilinen yöntemle bağlıyoruz. Yaklaştırıyoruz. Aradaki ilmeklerin aralığı kadar yaklaştırıyoruz. Bu önemli. Eğer burayı açık bırakırsak bütün yaptığımız dizayn bozulur. Aralıklı kalır. Bir düğüm atıyoruz. Bir düğüm daha atıyoruz. Böyle kesiyoruz. Fazlası daha sonra gidiyor. Fazlasını kesiyoruz. Bu artık hiçbir şekilde açılmaz. Yine örmeye Böylece bir başka yumağa geçmiş devam olduk ediyoruz. aslında, evet. Başka yumağa geçmiş olduk. Şimdi Pelin'cim battaniyelere istersek kenarda çalışabiliriz. Böyle etrafını kenar dönebiliriz. Şu Şurası en gibi. başta kapattığımız bölüm gibi görünümü 3-4 kenarda da sağlayabiliriz. Ama istersek kenar yapmadan da Evet, kullanabiliriz. şurada kenarsız, burada da kenar Kenarsız. örnek var. Bunu ben hemen göstereyim. Şöyle bir kapatma yapalım. Başa geleyim. Ondan sonra kenarı nasıl yapacaklar o fikri de verelim madem ki. İsterlerse yaparlar, istemezlerse yapmazlar. Kenar battaniyelerimizi daha da bir böyle topluyor. Evet, Daha daha derli derli toplu toplu oluyor. olmasını sağlıyor. Peki şey olabilir mi? Mesela sadece kenarını başka renkten yapmak isteseler. Tabii olur. O olabilir Tabii, değil mi? tabii. Sadece kenar için ayrı bir o zaman iplikten Yumak olabilir alması renkten. gerekir, evet. Biye gibi Hatta gözükebilir. 2-3 sıra da ölebilir. Yani doğru. her şey yapılabilir. Bu artık hanımlar kim bilir neler yapacaklar. Şimdi kapatmıyoruz. Kenar yapmak istersek köşeden 3 tane çıkartıyoruz. 3 tane. Aynı yerden 3 tane çıkarttık. Sonra 2 tane tek çıkarıyoruz. 1 ve yanından alıyoruz. 2. Şimdi bunu burada birer tane çıkardık. Altta da birer tane çıkartıyoruz. Fakat yanlarda 2 tane tek, 1 tane çift çıkarıyoruz. Şimdi çift. Neden bunu 2 tek 1 çift çıkarıyoruz? Her delikten tek tek çıkarırsak bu kasar. Rahat rahat kapansın diye 2 tane tek 1 tane çift çıkarıyoruz. Şimdi kapatalım. Şöyle köşede tabii rahatla dönüyor, kasmıyor. Battaniyemizin etrafı böyle aynı görünümde kapanıyor. Yine aynı kapatma mantığını, birbirinin içinden geçirme mantığını döndük. Şöyle Evet, şurası kapandı. Aynen kenar kapandı oldu değil böyle. mi? Battaniyemizin Evet. 4 kenarını bu şekilde kapatabilirler. Tekrar söylüyorum. 2 kenarda 2 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz. Üstlerde zaten birisini kapatmıştık. Altta da yine birer tane çıkartıyoruz. Ama 2 ilmekte bir. Şöyle zaten bu ikisi 1 ilmek sayılır. Aralardan çıkartıyoruz. Bu kadar. Kapatmayı da gösterdik. Bu arada patchwork da olabilir değil mi bunlardan? Evet. Şimdi bir sürü güzel renkler var burada. Mesela sarı var, lila var, Çok güzel fikir. mavi var, Pelin. gri var. Patchwork da olur. Değil mi? Böyle Çok uyumlu. Belki bebek için değil, o biraz küçük kalabilir ama öyle kendinize bir battaniye yapmak isterseniz tonlar da çok uyumlu birbirine. Geçiş de çok güzel olur. Evet, softlarla bebeklere bile yapılır biliyor mi? musun? Kare kare soft. Ha, daha minik olabilir onlar da. Minik ve soft renklerle patchwork de olur. Çok güzel. O Bu da fikrin için de teşekkürler. Ne demek? Bir arada şunlardan mı yapsak acaba? Tabii. Gösterelim. Evet, böyle oyuncaklar da yapacağız. Biz Çok güzel. bu sınırlı bir iplik değil. Bebek battaniyeleri her şey yapacağız. Bir de şey de söyleyelim, şimdi bebeklerde çok önemli, ben kendimden biliyorum. Hav bırakmıyor.
O yüzden öyle bir uçuşan bir şey Yok, olmadığı yok, için, yok. iplik şey olmadığı için Yok. çocuklarla da böyle peluş oyuncaklar, mesela benim ufak olan çok alerjik ama bu tip şeyler aslında çok rahat kullanabilir. Hiçbir şekilde hav bırakmıyor, toz toplamıyor. Bir de şu çok önemli, oyuncaklar o kadar güzel yumuşak oldu ki böyle taşıyabilecek. Evet, Bu çok doğru. önemli değil mi? Böyle tutarak rahatla taşıyabilecek. Evet. Hani daha sert değil. Sert olsa bunu hakim olamaz o Form küçücük, vermek de kolay. küçücük parmaklarıyla. Bavula at götür At tatile. götür, Evet. uyku oyuncağı gibi. Evet. Fakat bunlarda farklı teknik kullanacağız. Bunları da ilerleyen zamanlarda hanımlarla paylaşacağız. Pek çok oyuncak Şöyle yapabileceğiz. koyalım. Benle dursun. Sevdim ya bunu. Benle kalsın. Biz izlemeye devam etsinler. Devam etsinler. Yeni şeyler öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.